Bu birazcık daha açık. Mağaza gezdim ve aslında bu sezonun trendi olduğu için bu boyuna bağlanan ince eşarplar bulabileceğimi düşünüyordum. Bulamadığım gibi. Bir de bazı fiyatlara şok oldum arkadaşlar. Body, düz body 999 TL'ye gördüm. Pardon. Sonra keşfettiğim üzere yolumun üzerinde ambar varmış. Mantıklı. Keseceğiz. Bak kollarını tek kol yetmez. 2 kolu kesip birleştireceğiz. Kahkül ne alemde hiçbir fikrim yok. Do you know her? She's Eva Mendes. Baksana yüzü benziyor biraz. Beni bile var. Ama size henna Montana lazım ve bu henna için fazla sarı olduğunu bilsem de Temu kaynaklı, erişim kaynaklı elimizde bu var. Çünkü ben bir kere tamamen okey abi sentetik saç biz Türk esnaflarına kazandıralım dedim. Çünkü neden kazandırmayalım ki dedim. Cevabımı aldım. Çünkü ben mesela şu dandiklikte bir peruğu bak ne kadar dandik bir sentetik. Hakikaten ucuza almak istiyorum. Gerçekten ucuza almak istiyorum. Çünkü bunu ucuza aldım. 200, 300, 500 hadi 500 ama sen bana şu kaliteyi gidip 2000 lira dersen kardeşim video dışında bu bir çöp saç yani şu an. Elimizdekilerle bir şey yapacağız. Şimdi farkındaysanız Evacığımın saçları kahküle uygun değil şu an. Yani aslında bu bir sentetik saç olduğu için aslında yönünü öğretiyoruz bununla. Yüzleştiriciden daha iyi sonuç veriyor demiş. Bu işin çok iyi bilir kişisi olan, bol bol peruk videosu çeken bazı ablalarımız, siyahi ablalarımız. Bu mesela bana gelen en kötü peruktu. Mesela hak ettiği parayla verdiğim için mesela buna bir şey olsa üzülmem. İşleme sokarken ama mesela buna haddinden fazla para verseydim üzülürdüm. Bir şey olsa ekstra. Haydi keselim. Çok bodozlama girdim ha. Düzleştiriciyi alıyorum. 190 iyi bence şu an başlangıç için. Dur seni kapatalım şimdilik. Şöyle bir koli takıp bir şeylerin daha iyi olmasını umarak. Keşke saçın diplerini birazcık koyulaştırabilsem ama gördüğüm videolar hep tekstil boyasıyla falan yapıyordu. Ben derim ki şu dikiş yerlerini bırakayım. Sonrasında belki kullanılacak bir şekilde giyilecek bir hale sokarız. Zaten yazın kolsuz bir şey isterim. Bu tamamen transparan olsa da. De olur. Olmaz mı? Bir yerine kadar keseyim. Yatayda. Dikişli yerinden. İki tarafından 2 kat açılmış olsun. Dur öyle yapalım. Ben ilk YouTube kanalını açtığım zaman Bethany Mota vardı. Bethany Mota DIY videoları çekiyordu ve ben Bethany Mota olmak istiyordum. Ama tabii hiç hesaba katmadığım şey Bethany Mota'nın bugünlere gelmemiş olması. Miley'nin gözüne uyan lensim var mı emin değilim. Ama zaten mavi lenslerimin bir kısmını yırttığım için uzun tırnaklarla çok kullandım onları. Daha uzun. Böyle değil tabi. Çok yırttığım için hangileri sağlam onu bilmiyorum bile şu an. Şimdi şurası arkada kalacak zaten. Ama atıyorum şurayı böyle birazcık da şöyle açabiliriz. Dur biraz daha keseyim. Evet. Burasının birazcık daha açık bir şey olduğu için güzel oldu. Peruğumuz da Eva Mendes'te. Böyle yarım yamalak bir bigodi takmıştım. Bakalım bir şey yaramış mı? Sentetik olduğu için falan. Ben şu an tamamen Hollywood'da acayip ünlendikten sonra kendisini dağıtmış olan birine benzedim. Ama bu arada kahkül hala da kahkülsüz halinden iyi biliyor musunuz? Şöyle önüme Hannah Montana... korkunç oldum. Düz olmayan saçlı halleri var Hannah olarak. Genelde düz ama benim de düz sarı saçım yok. Bir de bunu düzleştirmeye dersek çok mu zorlamış oluruz? Yani kahküllerle ilgili çok sinirli değilim. Gözüme giriyor arada. Bana yakışmayışı. Ya ten rengimizi falan açacağız. Birazcık düzleştirmeyi denesek. Bir klasik var ya, sarı üreticiliği çok kolay. Keşke ben de zamanda yapsaydım diye. Kolaysa da ben zoru seçiyorum. Gerçekten. Elbette kolaydır ama ben dün paylaştığım mochi videosu için mesela 5 saat kurgu yaptım galiba. Şimdi bu plastik ya sonuçta yanabilir.
Ama düzleşiyor sanki. Ya plastik aslında düzleşmesi ısıyla çok mantıklı. Ama belgesiz yani şovu daha bitirmedim bu arada. Aslında hazırlanırken izlerim bir yandan diyordum. Parça parça da sizinle konuşmak istedim. Hatta şu an durdurayım, saçımı düzleştireyim. Bir yandan da biraz daha izleyeyim. Artık birazcık daha normal ama sanırım yan perçem olarak kullanacağım. Yan perçem gibi kullandı. Belki şurayı keserim, bilmiyorum. Bildiğim şey bunu birazcık bir şekilde diplerini koyultmamız gerektiği korkunç duruyor. DVB'nin paletini almak geldi aklıma. Doğru bir şey mi yapıyorum? Kötü bir şey mi yapıyorum? Fırçam daha büyük mü olmalıydı? Kafamda o kadar soru işareti var işte. Yani aslında şöyle düşündüm. Saç tebeşiri mantığında far kullanıyoruz şu an. Peki bir dakika. Korkunç görünüyorum ya. Ben bir ara saçımı neredeyse bu kadar açmıştım. Çok yakın tarihte. Olayı aldım ve sıkı bir fırça aldım. Kız yüzümü görsene. Miley diyor ki ilk bölüm bütçemiz çok kötüydü. O yüzden de ilk bölümün peruğu daha kötüydü. Sen şekerim düşük bütçeli peruk gör. Az önce kendimi bir şekilde Disney ile ve Disney'in düşük bütçesiyle kıyasladığıma inanamıyorum. Kahkül olayı çok bozuyor ama öte yandan bir kahkül yaptığım için ben hep kahkül zannediyordum. Mutluyum çünkü şu ön kısmı hakikaten kötüydü. Ama bu da iyi değil. Şimdi tekrar ADVB'ye döneyim. Ama bu sefer bu fırçayla. Farla koyultmak iyi fikirmiş gibi hissettim bir zaman. Ama Miley'nin sarı saçları hakikaten... Ay her yer sentetik saç. Hakikaten oldukça da koyu renk barındırıyormuş. Hiç fark etmemiştim. Ben dümdüz sarı gibi geliyordu bana. Dipler daha iyi oldu hakikaten ama... Kahkül ya. Kahkül. Aslında... Dipleri bayağı koyu saçlarını. Ona bakmayacaktım. Neye bakacaktım kız? Aslında önce Miley olarak başlayacaktım. Kaşlarına bakmak istiyordum. Kaşları birazcık daha açık evet. Birazcık fondöteni getirebilirim. Yüzü aslında oldukça aydınlık, oldukça parlak. Hepsinde bir de o zamanın birazcık daha tabii 20 yıl önceki teknolojinin vermiş olduğu SD değil mi? HD yoktu o zamanlar SD kaliteyle. Yüzü çok parlak ve pembe ve beyaz. Göz makyajı çok belli olmuyor fotoğraflarda. Şu an önümde fotoğraf. Çok karışık gidiyorum çünkü böyle... Zaten amacımız benzemek değil bu arada. Miley'nin özellikle o yaşlardaki yüz yapısı minnacık. Saça kullandığım küçük fırçayı alıyorum yine çünkü o tonlarda bir katlama bölgesi. O dönem makyajı zaten. Ortaya da şu pembe ışıltı. Ben çok seviyordum ya. Ben çok sonra Nickelodeon izlemeye başladım. Ben o dönemler tamamen bir Disney kızıydım. Disney o zamanlar sadece Dijitürk'te vardı. Evimde en sevdiğim şey o yüzden oydu. Çünkü ben Disney'ciydim. Üniversitede falan ben Nickelodeon'un dizilerini izlemeye başladım. Miley'di ya galiba. Miley ile Selena'ydı. Hakikaten öyleydi. Ben çocukken Demi Lovato fanıydım. Şu üçünü karıştıracağım şu an. Hangisi istediğim etki verir bilmiyorum. NYX'in Fat Cheeks'lerinden Papaya Lump rengi, Plump rengi. Lump mu? Yüksek yerleri aldım. Flora Tints Benefits'ten alıyorum. Birazcık daha altına bak, birazcık daha koyu renk ve burnumun üstüne. Zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bir de Nude Sticks'in Strawberry Sunburst'ünü alıyorum. Bu da yoğun pigment içerdiği için böyle bir üçlü olacak. Güzel bir üçlü olacak falan. Chanel'in Sculpting rengi aydınlatıcısını alacağım. Çünkü hepsinde bir aydınlık görüyorum Hana'da. Yani bunu herhangi bir aydınlatıcıyla da yapabilirsiniz. Ben birazcık daha o ıslak görüntüyü versin diye şu an bunu ekliyorum. Yani işte stüdyo ışığı vurunca oldukça belli olacak. Bak burası daha ışık burada, pencere burada görünüyor. Böyle bir ruj 006 Caramel Glow rengi Maybelline'in. Bu arada bana abone olmanız benim için çok önemliymiş. Diyorum çünkü hakikaten önemliymiş yani. Gördüğünüz gibi bir emek zaman harcıyorum. Size kaliteli bir şeyler sunmak istiyorum. Ama gelin görün ki abone olmadığınız bir gerçeklikte benim istatistiklerim sıkıntı oluyormuş. O yüzden zaten ne izlerseniz o çıkıyor karşınıza biliyorum ama işte abone olunması iyi oluyormuş. Desteklenmek isterseniz abone olarak bile destekleyebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Ya, doğru tercih mi? Çok güzel kokuyor bu. Birazcık şu bombayı da sürüyorum. Çünkü aslında Miley'nin bu bombası çok yok. Şu an ne istiyorum? Dipleri koyultmak. Hala
Biraz ısı verelim. Bakalım bir değişiklik var mı? Yok. Daha iyi ama değil mi? Yani çok bombeli olmakla birlikte birazcık falan. Oldu. Daha iyi. Daha iyi. Maskara sürmeyi unutma Şevval. Şimdi çekim zamanı. Siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Ben de görmüyorum. Telefon yanımda değilmiş. Normalde bu kadar alık değilim bu konuda. Heyecanlandım sizinle yapıyorum diye. Okey, daha iyi. Şimdi sizi dikey formata geçiriyorum çünkü videolarımızı çekeceğiz. Miley'e dönme zamanı. Ya şöyle şapkayla çok güzel oldu. Bence saçımın şu anki rengi Miley'e birazcık benziyor. Ay, en azından ileriki sezonlardaki Miley'e. Hakikaten Miley Hena'dan, peruktan kurtulunca mesut oluyorsa haklı. Üstümü değiştireyim. Siviti giyeyim mi baştaki? Sanki olur bunlar yerine. Evet. Daha Miley'yiz. Miley kısımlarını çekmeye şu an gidiyorum. Şimdi Anniversary'yi de bitirdim. Az önce acayip duygulandım ya. Everything is hopefully me too. How do you feel? Excited that you're here. Oh my god. Çocukluğunu izlemek gibi. Beni yadırgamayın. Çünkü bence kaşlarım hala boyalı kalmış. Bak işte tam çıkaramamış. Bana kalırsa benim dönemimin gençliği hakikaten Nickelodeon gençliği ve Disney gençliği olarak ayrılıyor ve ben bir Disney kızıydım gerçekten. O yüzden çok duygulandım. Ben yani... Ya şey çok garip. Çocukken sevdiğin ünlüyü aslında büyüme adımlarında da seviyorsun. Yani birlikte büyüyorsun. Bu çok garip. Yani Miley Cyrus'la birlikte büyüdüm. Ama hakikaten işte o ergenlik sonrasında o yetişkinliğe adım atma çılgınlıkları döneminde ben de ya şeyi hatırlıyorum. Wrecking Ball çıktığında ben güzel sanatlara hazırlanıyordum ve onu güllerin üzerinde çizmiştim. Harika bir anatomi dersi pratiğiydi benim için ve mesela işte çok iyi çizdiğim için o gün kursta, çizim kursumda güzel geçen bir gündü. Yani hayatın bir her noktasında var. İşte The Climb'ı söylemek bana acayip hakikaten iyi geliyor. Çocukken Hannah Montana olmak istiyorduk. Who says I can be Superman, I say. Şimdi de oturmuşum şu yaşımda protein shake'imi almışım. Duygulu ağlaya ağlaya gerçekten izledim. Billy'nin gelmesiyle ilgili ne hissedeceğim... Kim kız? Dolandırıcı. Niye gördüm ki ben onun mesajını? Normalde bunlar otomatikman spam'a düşmüyor mu? Billy Ray Cyrus'ın gelmesiyle ilgili ne düşünmem gerektiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama ya genel olarak o 20 yılla yüzleşmesi falan çok etkileyiciydi. Çok güzeldi. Şimdi kurguyu bitireceğim. Bu kadardı. Bye. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten dediğim gibi bu benim için önemliymiş. Hoşçakalın.